Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Ürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold'da karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 462 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle göstereyim. İpimin renk numarası. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim hanımlar. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım. Modelini anlattığım bir modelimin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesmeni pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu şahane modelimin kol ve yaka kesimini göstereceğim. Siz bu videoyu ilk kez izliyorsanız hanımlar bu linkini, bu kurulumun, modelimin, anlatımın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmını tıklayarak oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Burada şöyle kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Sonradan da dediğim gibi bu videomun açıklama kısmına modelimin kurulumunu detaylı bir şekilde anlatımı linkini, videonun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet tamam. Şimdi buraya önce kol altı kesimimizi yapacağız. Sonradan yaka kesimimizi de buraya yaka yapacağız. Şöyle modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok hanımlar. Onun için şöyle bunu istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Sağ sol hiç fark etmiyor. Yani bunu önce hangisini başlıyorsanız sonra önce kol altı başladınız kesimini. Diğer parçada önce yakayı keseceksiniz burada. Kol altını öbür tarafta. O şekilde ayarlayacaksınız hanımlar. Şimdi şöyle 3 tane zincir mi? Sanki 4 tane çektim, ipimi doladım, 3 tane zincir çektim, dibindekine değil bir sonrakine battım, trabzana. Burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor hanımlar. Şöyle burada bir zincir var, içine batıyorum, trabzanlarımın tepesine batıyorum, trabzan. Kol altı oyuntumuzu yapıyoruz. Burada modelimizin zinciri var, ipimizi doluyoruz, zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Burada da bir zincirimiz var ya, içine giriyoruz. Bakın şöyle modelimizin zincirini 3 şöyle 4 tane de buraya. Şöyle şurası boşluk kaldı hanımlar. Onu kapatmak istiyorum. Onun için ne yapıyorum? İpimi doluyorum. Buradaki şu modelimizin bağladığımız yere batıyoruz bir tane trabzan. Ondan sonra modelimizin zincirini bu şekilde o boşluğumuzu kapatmış olduk. 3 şöyle buraya 4 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan ipimi doluyorum ve zincirin içine batıyorum. 2 tane trabzan. Buradan bir tanesini şöyle sökmek istiyorum. Fazla oldu. Fazla olunca biraz şöyle 1 2 3 tane şu ucuna batıyorum. Bu kenar trabzanımız olacak şuradaki. Bu şekilde bizim kol altı oyuntumuz oldu hanımlar. Benim küçük bir parçada olduğu için bir tane, siz daha büyük kilolu birine yapıyorsanız 2 modeli kol altı yapın hanımlar. Yapacağınız kişinin kilosuna göre tabii ki değişiyor. Bedene, yapacağınız bedene göre. 2 3 şimdi modelimi uyguluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum.
sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Bakın modelimizi geçiyoruz. Arada süt taşı modelimiz var. Onu örüyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Son trabzanımın şöyle tepesine 2 kanadına batıyorum. 1 kapatmıyorum. 2 3 hepsini bir kapattım. Şöyle zincirimi sayıyorum. 1 2 3 dördüncüye tam ortaya gelecek şekilde batıyorum. Ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Şimdi burada kesime başlayacağız. 1 2 3 4 zincir. Önceden 5 zincir çekiyordum. Ben 4 zincir çektim. 4'e düşürdüm. İpimi doladım. Şöyle tepeye batıyorum. Daha kısa olmuş oluyor. 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 dördüncü zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şöyle kenar modelimizi örüyoruz. Arada bir zincir, 2 trabzan ipimi doladım. Zincirime battım, kenar trabzan 1 2 3 zincir ve dönüyoruz hanımlar. Burada modelimizi daha minik yaptık. Kesim yapmış olduk. Burada 7 değil 5 tane zincir çektim. Bu şekilde kesime başlamış olduk hanımlar. 2 trabzan, 1 zincir, aynı yere batıyorum. Şöyle 2 trabzan. Burada şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3. zincirime bakın kenar modelimi yaptım ve 3. zincirime batıyorum. Burada sık iğne ile buraya sabitliyorum bu şekilde. Kesim yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Ara modelimiz. Süt taşı dediğimiz modeli yapıyorum. Bir zincir, aynı yere batıyorum. 2 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Trabzanımın iki kanadına batıyorum ve modelimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 7 tane zincirimiz var. Dördüncü ortadaki zincire sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Şöyle süt taşımı örüyorum. Bakın yaka kesimine başlamış oldum. Şimdi kol altına kadar buraya kadar öreceğim. Burada yine beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Evet hanım, şöyle kol altına geldim. Trabzanlarımı ördüm. 1 2 3 dördüncü zincirime sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Bakın ara modelimiz var. Onu devam ediyoruz. 1 2 tane trabzan, arada bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan ipimi doluyorum. Bakın buradaki trabzanımızın tepesine batıyoruz ve kenar trabzanımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Burada artık herhangi bir işlemimiz kalmadı. Kol altı oyuntumuzu yaptık hanımlar. Artık şuradan dönüşümüzü sağlayacağız her geldiğimizde. Beş zincir, trabzanımın tepesine iki kanadına batıyorum. 1 2 3 trabzan, hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 dördüncü zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum.
1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Ara modelimi örüyorum. Artık burada bir işlemimiz yok. Sadece gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Buradaki kenar gibi. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Evet tamam. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekeceğim. Burada 4'tü. Şimdi 3 zincir çekip şöyle batıyorum. 1 2 3 şöyle minik bir model yapıyoruz. Burada 5 tane zincirimiz var. 3. zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. İpimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Şöyle kenar süt taşımızı örüyoruz. 1 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Buradaki zincirime batıyorum ve kenar trabzanımı örüyorum hanımlar. Bakın. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Şimdi bu sırada bu modelimizi bitirmiş olacağız hanımlar. 1 2 trabzan, 1 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. İpimi doluyorum hanımlar. Buraya atlıyorum. Buradaki ara modelimizi örüyoruz. 1 bu şekilde bir modeli bitirmiş olduk. 2 trabzan, 1 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan, 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Trabzanımın iki kanadına batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 dördüncü zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve örmeye devam ediyorum. Şimdi gidip döneceğim. Yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz yakada hanımlar. Evet hanımlar, zincirlerimi çektim, yaka kısmına geldim. Şu ara modelimizi şimdi orada kesime devam edeceğiz. 1 kapatmıyorum. 2 hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 hepsini bir kapattım. Şöyle 2 trabzan olmuş oldu. Araya batıyorum. Şöyle kenar modelimi örmeye devam ediyorum. Arada bir zincir, trabzan, ipimi doladım, kenar zincirime batıyorum. Şöyle kenar trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. 1 2 arada bir zincir, aynı yere battım. 1 2 burada hanımlar şöyle ipimi doluyorum. 1 2 hepsini bir kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şu kapattığım trabzanların tepesine batıyorum. Bu şekilde ilmek aldım. Ördüm. 1 yine kesim yapıyoruz. Buradaki ara modelimizi de bitirmiş olduk hanımlar. 3 tane trabzan, hepsini bir kapattım. 1 2 3 dördüncü zincirimi orta kısmına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum ve örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu ara modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi yine örüp döneceğim. Gelip beraber kesime devam edeceğiz yakada. Evet canım hanımlar, yaka kesimine geldik. Yine burada yaptığımız uygulama aynısını burada tekrarlayacağız. İkinci modelimizi keseceğiz. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Tepeye batıyorum. Şöyle daha minik bir
model yapıyoruz. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 7 değil 5 hanımlar. Ve kenara batıyoruz. Şöyle kenar modelimizi yapıyoruz. Şöyle kenar trabzanı 3 zincir ve dönüyorum. Şöyle kesim yaptığımız yere zaten bakınca hanımlar anlarız, aynı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Şöyle şimdi burada bakın, burada şu sıradayım. Buradaki trabzanımı 1 2 3. zincire sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Bu şekil. Ondan sonra tekrar 5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın zaten burada şu modelimizi yapmadık. Zincire sabitledik. Burada da aynı işlemi yapmıştık hanımlar. Aynı işlemle devam ediyoruz. Şimdi yine geleceğim yakaya, beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine geldim yaka kesimine. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada uygulayacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Şöyle iki kanadına batıyorum trabzanımın. Bir şöyle minik bir model. 2 3. Hepsini bir kapattım. Burada 5 tane zincirimiz var. 1 2 3. Ortadakine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden, bakın burada da aynı işlemi yapmıştık. Ve şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Alttan nasıl ilk modelimizi nasıl kesimini yaptıysak ikinciyi tekrarını yapıyoruz hanımlar. Bakın şöyle ipimi doluyorum, buraya atlıyorum. Şöyle aradaki diğer ara modelimizi örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi bir sonraki sırada buradaki ara modelimizi bu şekilde bitireceğiz ve kesimimizi bitireceğiz. Dönüp gelin, beraber devam edelim. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldik. Şöyle modelimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Ara modelimizi örüyoruz. Burada kesim yapıyorum. 1 kapatmıyorum. 2 1 kapatıyorum. İpimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 beraber kapatıyorum. İpimi doluyorum ve kenar modelimi örmeye devam ediyorum. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Şöyle dönüşte göstereyim size. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şunu da bitireceğiz ve artık kesimimiz olmayacak. 2 trabzan, 1 zincir, aynı yere batıyorum. 2 trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 hepsini bir kapatıyorum.
Buradaki ara modeli de bitirmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın tepedeki iki kanada batıyorum. Ve 1, 2, 3. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, dördüncü zincirime batıyorum. Ve artık kesimimi bitirmiş oldum hanımlar. Bakın ben iki model düz olarak öreceğim. Yani model olarak öreceğim kesim yapmadan. Kamera arkasında onu yapıp daha yakamız ortaya çıkmış olacak. 2 sıra örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle 2 sırada kesim olmadan yaptım. Bakın yaka kesmemiz şahane bir şekilde ortaya çıktı. Kol altı kesimimiz de aynı şekilde. Dediğim gibi hanımlar benim bu modelin ön ve yüzü arka yüzü yok. İki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğiniz bir model. Bakın her sırada modelimiz tek sıradan oluştuğu için her sırada kendini tekrarladığı için modelimizin ön yüzü arka yüzü yok. Her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Yaka kesimini de gerçekten çok güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.